Merkez bankaları ne iş yapar? Görevleri nelerdir? Gerçekten ekonomi için olmazsa olmaz kurumlar mıdır? Bugün Merkez Bankası'nın görev ve işleyişini teknik kavramlara girmeden günlük hayat içerisinden örneklerle anlatmaya çalışacağım. Ancak öncesinde sizi bir adım geriye götürerek bankacılık nereden doğdu bunu anlatmak istiyorum. Merak etmeyin, taş devrine kadar gidip bir sürü kavram kargaşasıyla sizi baş başa bırakmayacağım. Sadece bankacılığın nereden doğduğunu anlarsak Merkez Bankası'nın görev ve fonksiyonlarını da daha doğru anlayabiliriz. Bu nedenle bankacılık tarihine kısaca bir bakmamız gerekiyor. Aslında bankacılık yine rutin insan ihtiyaçlarından doğdu. Ancak bu ihtiyaç banka havalesi, EFT yapmak, finans ihtiyaçları gibi bir ihtiyaç değildi. Bildiğimiz güvenlik ihtiyacıydı. Finansal güvenlik. İnsanlar eski çağlardan beri biriktirdiği servetleri güvenilir bir yerlere bırakmak istediler. Burada ilk akla gelen şey tapınaklar oldu. Tapınaklar ve din adamları. Her dönemde olduğu gibi o dönemlerde de sadece ibadethane değil, en güvenilir yerler buralardı. Dolayısıyla insanlar birikimlerini götürüp tapınaklara bırakıyor ve din adamlarına emanet ediyorlardı. Din adamları kendisine emanet edilen bu varlıkları ihtiyaç sahiplerine zamanla borç vermeye başladılar. İlk defa paradan para kazanma kavramına burada şahit olduk biz. Yani aslında ilk bankanın tapınaklar, ilk bankacıların da din adamları olduğunu söyleyebiliriz. Bu sistem zamanla yaygınlaştı ve Orta Çağ'a geldiğimizde tapınakların yerlerini sarraflar aldı. Artık ekonomi daha hızlı işliyor, çark daha hızlı dönüyor ve bu anlamda tapınakların tam olarak yapamadıklarını sarraflar yaptı. Sarraflar emanet alıyor, kayıt tutuyor ve para taşımacılığı yapıyorlardı. Hatta bankacılık kelimesi de sarrafların kullandığı bankodan geliyor. Sarraflar işlemlerini yaptıkları tezgahlara banko denirdi ve banka kelimesi de buradan doğdu. Eğer sarraflar görevlerini yerine getirmez, iflas eder ve kendilerine emanet edilen paralara sahip çıkmazlarsa bankoları kırılırdı. Hatta Batı dillerine giren bankrupt kelimesi iflas etmiş, iflas eden anlamına gelir. Bu kelimenin kökeni de buraya dayanır. 1600'lü yıllara geldiğimizde artık bankaların görevleri de çeşitlenmişti. Çünkü ekonomik hayat başka şeylere ihtiyaç duyuyordu. Mevduatlar açılmış, krediler verilmiş, paralar gönderiliyor, alışverişler yapılmaya başlanmıştı. İşte kurumsal yapı buralarda inşa edilmeye başladı. Ancak zamanla her bankanın kendi uygulaması farklı, faiz verme kriterleri farklı olunca bir kargaşaya da neden olmadı değil. Kriz dönemlerinde, kriz çıkınca bu tür konularda anlaşmazlık olunca insanların aklına şu soru geldi. Bu sistemde bir sorun çıktığında uyulabilecek kuralları kim koyacak? Yani bu sistemin hakemi kim olacak denildi. İşte burada merkez bankaları doğdu. Merkez bankaları tüm bankaların mevduat tutarken, kredi verirken, ekonomik çarkı işletirken uyması gereken kuralları belirler. Uyumsuzluk çıktığında da sistemin kilitlenmemesi için hakemlik ederdi. Yani öyle bir sistem kurulmuştu ki eğer tamamen tıkanırsa ekonomik sistem çöküyordu. Dolayısıyla bu tıkanıklıkların önünü açacak bir kuruma ihtiyaç vardı. Şöyle tanımlayabiliriz. Merkez bankaları ilgili ülkelerin para birimlerinin değerini koruyan kurumlardır. Peki merkez bankaları ne yapar? Aslında merkez bankalarının temel görevi para biriminin değerini korumak ve sistem tıkanıklıklarının önünü açmak. Bankacılık sisteminin işleyişini organize etmek, koordine etmek. Merkez bankaları bir para biriminin değerini korurken para politikası uygular ve çeşitli araçlar kullanır. Mesela bu araçlardan bir tanesi zorunlu karşılık oranıdır. Ne demek zorunlu karşılık oranı? Şöyle düşünelim. Siz bankaya gittiniz ve 10 milyon TL'lik bir mevduat açtınız. Paranızı bankaya yatırdınız. Merkez Bankası ilgili bankaya der ki sen piyasadan topladığın mevduatın belli oranını benim kasamda muhafaza etmek zorundasın. Bu oran değişir. Mesela diyelim ki %10. 10 milyonun 1 milyonunu Merkez Bankası'na göndermek zorunda ilgili banka. Merkez Bankası burada şunu amaçlıyor. Banka topladığı mevduatla aynı zamanda kredi veren kuruluşlar. Dolayısıyla aldığı 10 milyonluk mevduatın 1 milyonunu ayırdığı zaman kredi verilebilir mevduatı 9 milyona düşüyor. İşte eğer piyasada kredi verilebilir para miktarını arttırmak istiyorsa Merkez Bankası bu oranı düşürür. Mesela %5'e düşürdüğünde artık piyasada verilebilir 9,5 milyon para var demektir. Kredi musluklarını kısmak dediğimiz şeyi yapmak istiyorsa o zaman da bu oranı arttırır ve kredi verilebilir miktarı aşağıya çeker.
Yani aslında piyasada kredi olarak verilen parayı bankalar kaydi olarak oluşturmakta. Yani bunu bir örnekle açıklayalım. Ahmet Bey bankaya gitti ve 1 milyon TL kredi kullanmak istedi. Banka çıkarıp bu parayı çuvala koyup Ahmet Bey'e teslim etmiyor. Zaman zaman böyle yaptığı da olur ama çok büyük oranda Ahmet Bey'e kendi bankasında bir mevduat hesabı açar. Onun bakiyesine 1 milyon TL yazar. 1 milyon TL'de kredi yazar ve hiç olmayan piyasaya kullanılabilir 1 milyon lira para girmiş oldu. Bunun sevk ve koordinasyonu da Merkez Bankası'nın görevlerinden bir tanesi. Tabii burada Merkez Bankası'nın reskont olarak ayırdığı tutarı yanlış anlamayalım. Bireylerin bankaya yatırdığı mevduatların teminatı Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu tarafından işletilen başka bir sistem. O bugünkü konumuz değil. Peki bankalar piyasadan para toplayıp aynı zamanda bu parayı tekrar piyasaya kredi olarak veriyor ise kredi talebi kredi arzından mevduat arzından fazla olursa ne olacak? İşte burada yine Merkez Bankası devreye giriyor ve ilgili bankalara borç veriyor. Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltti, faiz oranlarını düşürdü dediğimiz şey tam da budur. Merkez Bankası faizi %46'ya yükseltti. Merkez Bankası faizi düşürdü. Politika faiz oranlarını değiştirir. Yani bizim gidip bankadan borçlandığımız faiz oranlarına müdahale eden bir kurum değildir. Bankalar bu sistem tıkanıklığına girmemek için kredi talebi kredi arzından fazla olduğunda Merkez Bankası'na başvurur ve Merkez Bankası'ndan borçlanır. Onu da piyasaya kredi olarak verir. İşte burada bankalar Merkez Bankası'ndan politika faiziyle borçlanır ve bize piyasa faiziyle tekrar borç verir. Burada faiz belirleyen, piyasa faizini belirleyen yegane kurum da yine Merkez Bankası'dır. Faiz oranlarını belirlerken yine eğer piyasada muslukları açmak istiyor, kredi bolluğu oluşturmak istiyor, para bolluğu oluşturmak istiyorsa faiz oranlarını düşürür, bankalar daha ucuza borçlanır ve piyasaya daha ucuza borç verir. Eğer bunu kısmak istiyorsa o zaman faiz oranlarını yükseltir. Bankalar daha yüksekten borçlandığı için daha yüksekten borç verir. Faiz oranları da yükseldiği için bireyler kredi taleplerini düşürürler ve piyasada dönen para miktarı azalmaya başlar. Gördüğünüz gibi işleyen bir ekonomi çarkının görünmeyen unsuru Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın bir diğer önemli görevi de bankacılık sisteminin arka unsurunda çalışan sistemi yönetmesidir. Ne demek bu? Biz gündelik hayatımızda EFT havale yaparız ve yaptığımız paranın nasıl gittiğini hiç sorgulamayız. A şahsı B şahsının hesabına para gönderir ve o para bir hesaptan çıkar, diğer hesaba girer. Ama aslında işleyiş bu kadar kolay değildir. Eğer siz bir havale yapıyorsanız aynı bankanın hesaplarını kullanıyorsunuzdur. X şahsı Y şahsına bir para gönderiyorsa ve bunların ikisinin mevduatı da A bankasındaysa bir sorun yoktur. A bankası X şahsının hesabını azaltır, Y şahsının hesabını artırır ve muhasebe sistemi denkleşir. Piyasada dönen para miktarı değişmez. Peki EFT yaptığımızda sistem nasıl işliyor? Artık A bankası B bankasına para göndermek zorunda kalıyor. Yine X kişisi Y kişisine para gönderiyor ama her birinin mevduatları farklı bankalarda. Burada Ahmet Bey Mehmet Bey'e para gönderdi ama A bankası B bankasına borçlanmadı mı? Borçlanmış oluyor. Eğer burada arkada çalışan bir mekanizma olmasa sistem ciddi bir kargaşa içerisine girer. Dolayısıyla Merkez Bankası bir EFT işlemi gerçekleştiğinde parayı havuza alır, hangi bankanın hesabından azaltılması gerekiyorsa azaltır, diğer bankanın hesabına yazar, kendi nezdindeki bakiyelerine de bunu işler. Perde arkasında düzenli işleyen bir çarkın da sahibidir. Merkez Bankası'nın tek yegane bir amacı vardır. Paranın değerini korumak, yani fiyat istikrarını sağlamak, yani enflasyonu düzenlemek. Dolayısıyla Merkez Bankası bu işlemleri para politikası başlığı altında uygular ancak piyasadaki enflasyonu dizginlemeye çalışır. Şunu söylemeye çalışıyor. Bugün Merkez Bankası dediğimiz şey kapısına gidip sıraya girip mevduat açıp para yatırıp para çektiğimiz bir kurum değil. Ama her yerde karşımızda olan bir kurum. Bankaya gittiğimizde faiz oranlarıyla, markete gittiğimizde etiket fiyatlarıyla Merkez Bankası her zaman hayatımızda. Ekonomik için olmazsa olmaz kurumlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda merkez bankaları devletlerin kasalarıdır. Yani rezerv dediğimiz döviz ve altının da sahibidir. Döviz sistemi ile ilgili de
bazı görev ve fonksiyonları vardır. Bunu daha önceki videolarda anlattım. Bir diğer mekanizma ise Merkez Bankası müdahaleleridir. Merkez bankaları kendi uyguladıkları ekonomik politikaları çerçevesinde, linkini şuraya bırakıyorum, oradan detaylıca inceleyebilirsiniz. Toparlayacak olursak Merkez Bankası aslında temelde para politikası uygulayarak fiyat istikrarını sağlamaya çalışan ekonominin temel dinamik kurumlarından birisidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.